Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar TL kuru 25 TL olacak mı? Bunun videosunu yapacağız. Dolar TL kurunda kısa, orta ve uzun vadeli olacak olan bu videomuz içerisinde güzel anlatımlarımız olacak. Beni dikkatli bir şekilde dinleyip not alırsanız da ileriki günlerde bu videonun sizlere çok faydalı olacağını göreceksiniz. Fibonacci ve Elliott çalışmasına dayandırılarak yaptığım bu video içerisindeki çalışmalar ve teknik analizler hiçbir zaman yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalı. Bunun ileriye dönük sizlere çünkü zararı da olabilir, faydası da olabilir. Bunu kendiniz değerlendirerek yatırım amaçlı olarak da kullanabilirsiniz. Fakat tamamen kendi arzunuz ve isteğiniz doğrultusunda bu kararınızı vermeniz gerekli. Çünkü uzun vadeli bir video olacak. Uzun vadeli video içerisinde de takip gerektiren bir video olacak ve dikkatli bir şekilde bu videoyu sizlerin de izlemesini rica ediyorum. Evet sevgili dostlarım, öncelikle bir temel analiz niteliğinde konuya girelim. Ondan sonra dolar TL kurunda kısa ve orta vade, uzun vade 25 TL beklentimizin nelere dayandığını sizlerle birlikte burada bulmaya çalışalım. Rusya-Ukrayna, evet Rusya-Ukrayna gerginliği dolar TL kurunda maalesef ki enflasyonist baskıyı enerji bazlı girdiler maliyetlerinin de yüksek olmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkeler seviyesinde doların TL karşısında güçlenmesine sebebiyet vermeye hala devam ediyor. Bu bizler için temel olarak dolar TL kuruna baktığımız zaman bir eksi puan olarak hanemize yazıldı. Çünkü Rusya ile tüm dünya genelinde özellikle de Avrupa ve bizim gibi Rusya'ya yakın bölgelerin enerji maliyetlerini ve girdilerini bu ülkeden sağlamasından kaynaklı olarak enerji maliyetlerinde yukarı yönlü ataklar yaşamaktayız. Bu da dolar TL kurunu oldukça etkilemekte ve enflasyonist baskıyı maalesef ki ülkemiz üzerinde de arttırmakta. Zaman içerisinde %54'lük bir enflasyon ve giderek bu enflasyonun bir stagflasyon dönemine maalesef ki ülkemizi soktuğunu da görüyoruz. Bir stagflasyon neydi? Gittikçe pahalanan ürünler aşağıya çekilemiyor. Aşağıya çekilemedikçe alım gücünün azalması, bu da piyasada bir durgunluk sürecinin yaşanmasına maalesef ki sebebiyet veriyor. Cari açık gene çok önemli sevgili dostlarım. Cari açımıza baktığımız zaman bir türlü kapatılamayan bir cari açık ve Merkez Bankası tutanaklarından da çıkarılmış bir cari açık, cari denge maalesef ki hala mevcut. Bu da doların TL karşısındaki yükselişi açısından maalesef ki olumsuz bir duruş ve tetikleyecek bir duruştan bazıları. Turizm, Rusya-Ukrayna gerginliği nedeniyle turizmin maalesef ki bu yaz itibariyle daha düşük geçme beklentileri de belirlenmiş ve belirmiş durumda. Bu da dolar TL kuru açısından bizlerin ileriki günlerde yukarı yönlü seyrin maalesef ki devam edeceği anlamını taşımakta. Dolar borcu olan arkadaşlarımız da gene geri çekilmelerde bu borçlarını kapatmaya çalışırlarsa kendileri açısından da daha iyi olacak gibi gözükmekte. Evet, şimdi dolar TL kurunda kısa bazlı bizler için önem arz eden bir seviye mevcut ve bu seviyeyi uzun zamandır sizlerle birlikte takip ediyorduk. Bu seviyemiz bizim hangi bölge? Tam şu bölgeden geçen 13.90 seviyesi sevgili dostlarım. Bu 13.90 seviyesi üzerinde artık dolar TL kurunda bir geri dönüş maalesef ki olamayacak durumda olan bir bölge ve bu bölgeyi çok sıkı bir şekilde yakından takip ediyoruz ve bu bölgenin altına inilmedikçe maalesef ki dolar TL kurundaki fiyatlamalar yukarı yönlü devam edecek. Yukarıda bu 13.90 fiyatlanması, aşağıda bizler için 10.58 civarından geçen alanı işaret ediyor ve bu alan kadar bizler burada ok işaretiyle zaten sizler de uzun zamandır grafiklerimiz üzerinde, benim grafiğim üzerinde benimle birlikte bu alanı takiptesiniz. Buradaki alan bizler için
arkadaşlar tam 3 liralık 32 kuruşluk bir alan. Bunu gene 13.90 seviyesinin üzerine eklediğimiz zaman bizlerin buradaki alanımız ilk etapta bizler için 17 lira 20 kuruş seviyelerine denk gelen bir alanı maalesef ki dolar TL kurunda şu an itibariyle hedef yapmış durumda. Tabi bu orta bazda izleyeceğimiz bir hedef noktası. Bunu daha kısa bazlı hedef noktası olarak, yani haftalık kapanış olarak takip edecek olursak haftayı 14.82 seviyesi civarından kapatan bir dolar TL kuru yaşadık. 14.82 seviyesi bizler için önemli bir seviyeydi. Çünkü bu hafta itibariyle artık bizler dolar TL kurunda 14.75 seviyesini bir destek bölgesi olarak işaretleyebiliriz. 14.75 artık bizler için bir destek bölgesi. Yukarıda 14.88 bir kanal bölgesi ve yukarıda bizler için 15.50 seviyesi bir hedef noktası haline gelmiş durumda. Kısada takip edeceğimiz nokta 14.75 desteği ve onun üzerinde de bizler için 15.50, 15.33. Evet, şu aralıklarda dolar TL kurunu kısada takip edebilirsiniz bu hafta itibariyle. Orta bazlı olarak verdiğimiz hedef baki. Bunun üzerinde gene dolar TL kuruna haftalık bazlı grafikte açtığımız zaman sizler de göreceksiniz. Bu haftalık bazlı grafikte bizlerin takip ettiği bir seviye. Bunu daha da şöyle bir aylık grafik bazında inceleyelim. Çünkü uzun bazlı bir grafik olacak. İncelediğimizde sevgili dostlarım, bakın şurada bir filamamız mevcut. Bu da bizler için bu filamamızın geçtiği alt bölge 9.47 seviyesinden geçen alan. Evet, filamamızın geçtiği bölge. 13.90 gene bizler için her zaman önemli bir seviye olarak takip ettiğimiz filamamızın üst seviyesi ve bu seviyenin yukarı yönlü kırıldığını sizlerle birlikte takip ettik ve devamlı da grafiklerimiz üzerinde sabırlı olmanız gerektiğini, dolar TL kurunda da yukarı yönlü hareketin maalesef ki daha devam edeceğini söylemiştik. Enerji maliyetleri, dediğim gibi motorin fiyatları, doğalgaz fiyatları, evdeki tüp fiyatları, marketlerdeki gıda fiyatları bizlere fiyatlamanın Merkez Bankası tarafından yukarı yönlü birden bırakılmak istenmediği şeklinde. Çünkü bazı seviyelerde Merkez Bankası müdahil olup kurun sert bir şekilde yukarı çıkmasına engel oluyor. Fakat son Merkez Bankası toplantısında gördük ki Merkez Bankası artık bu seviyelerde müdahil olmuyor. Yani kademeli bir şekilde kurun yukarı gitmesine ve bu şekilde de cari dengeyi belli bir seviyede tutmaya çalıştığını anlıyoruz. Onun içinde bizler için kısadaki vermiş olduğumuz 15.50 seviyesi, 15.33, 15.50 seviyesi kısada takip edeceğimiz önemli bir seviye. Evet. Şimdi uzuna geçtiğimiz zaman 9.47 ve 3.90, 13.90 bantları arasındaki bu filamanın gene bu 13.90 seviyesi çok önemli arkadaşlar. 13.90 çünkü üzerinde kalındıkça artık bir daha 13.90 seviyesi altına gelişler çok zor olacaktır. Bizler için artık burada da bir 4 lira 43 kuruş seviyesinde bir fiyatlamanın yukarı yönlü hareketi beklentimiz dahiline girmiş durumda. Bu da bizlere dolar TL kurunda bir önceki ana hedef bölgesi olan 18 lira 37 kuruş hedefini dolar TL kurunun tekrardan görebileceği sinyalini maalesef ki veriyor. Yani dolar TL kurunda ilk gördüğümüz zirve seviyesini dolar TL kurunda bu 13.90 seviyesi altında bir kapanış görmediğimiz sürece bu seviyelere yakın rakamlar her zaman bir alım fırsatı olarak maalesef ki değerlendirilecektir diye düşünmekteyim. Ve buradaki bizim filamanın ana hedef bölgesi de eski zirve olan bölgesi dolar TL kurundaki 18.37 TL civarına denk gelen bölgenin tekrardan görülebilme olasılığının da oldukça yüksek olduğunu bizlere maalesef ki gösteriyor sevgili dostlarım.
Şimdi Fibo değerlerini de alacak olur isek ve bunu Elliott dalga teorisine de uygulayacak olur isek dolar TL kurunda bizlerin sırasıyla buradaki 13.90 seviyesini takip ettiğimiz zaman buradaki ilk yukarı yönlü hareketin bizler 14.83 civarına doğru hareketler yapacağını ve bu hafta itibariyle de bu 14.83 seviyesi üzerinden bizlerin bir kapanış gördüğümüzü maalesef ki takip ettik hep beraber. Şimdi aylıkta da bu kapanışları takip edeceğiz. Aylıkta da biz gene kapanışlarda 14.83 üzerinde tutunmayı devam ettirebilir isek bir sonraki bizler için direnç bölgesi 16.40 bölgesinden geçen alan olacak. 16.40 seviyesi üzerindeki hareketlerin devamında ise bizler ana zirve bölgesini yukarı yönlü aşarız ve Fibo değerlerimiz olan 22 TL civarına doğru dolar TL kurunda bu sefer yukarı yönlü bölgeyi ana hedef bölgesi haline getiririz. 22 TL üzerindeki 4. dalga üzerinde bizlerin takip edeceğimiz alan ise 24 lira 10 kuruş seviyesine tekabül gelir. Ve bunu 5. dalga döngüsü üzerinde tamamlayan dolar TL kurunda ise 25 lira 65 kuruş seviyesinde de bir final yapma durumu maalesef ki hala da geçerliliğini devam ettirmekte sevgili dostlarım. Kanal aralıkları olarak verdiğim seviyeler 1, 2, 3, 4 ve 5 dalga şeklinde takip edilebilir. Bunlar yükseliş dalgalarıdır ve Fibo'ya uyarlanmış şekilde bulunmuş bir dalga şekilleridir. Burada baz aldığımız ana hedef bölgemizde 13.90 seviyesidir. 13.90 üzerinde kaldıkça burada yukarıda gördüğümüz uzun vadedeki 25 Türk Lirası civarına doğru giden bir dolar TL kuru şartlar değişmediği süreççe izleme olasılığımızın da oldukça fazla olduğunu maalesef ki görmekteyiz sevgili dostlarım. Evet, dolar TL kuru 25 TL olur mu adlı videomuzu izlediniz. Videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden tüm kanalımıza abone olmamış dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.